Merhabalar sevgili dostlar. İnsanlık haline hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler herkese. Biliyorsunuz bugün bizim sağlık günümüz. Bir doktor konuğumuz var. Girişimsel radyoloji konusunu konuşacağız. Özel 100. Yıl Hastanesi'nden uzman doktor Alper Bozkurt hocam ile. Sizlerin de bizlere soruları olursa 0312 341 2040 numaralı telefon bağlantımızdan ve 0552 341 2040 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün sağlık konuşacağız dedik. Şifayı arıyoruz. Arayıp duruyoruz bir yerlerde. Evet. Biz de elimizden geleni yapıyoruz şifa için. Sizlerin elinden, sizler sebep oluyorsunuz bizim şifamız için. Şimdi bugün girişimsel radyolojiden bahsedeceğiz dedik. Dilerseniz ilk önce nedir bir tanıyalım girişimsel radyolojiyi. Girişimsel radyoloji tabii çoğu kimse bilmiyor. Belki seyircilerimiz de ilk defa duydu. Belki siz de Sena Hanım ilk defa duydunuz. Radyoloji ana bilim dalı çatısı altında faaliyet gösteren bir bilim. Radyoloji biliyorsunuz tanı bilimi. Hatta biz şöyle diyoruz, radyoloji tıbbın gören gözü. Neden? Bütün tanı, teşhis merkezi radyoloji. Radyoloji denince insanlar tabii ilk bildikleri şey röntgen. Röntgen, benim aklıma da ilk röntgen tabii geldi. Tabii yani en eski modalite o zaten. Tabii teknoloji geliştikçe röntgenin üzerine işte tomografidir, ultrasondur, MR'dır, hepsi gelişti. Tabii anjiyo da eklendi buna, hareketli görüntüler alabildiğimiz. Bu modalitelerin kullanılarak, şimdi radyoloji tanı bilimi dedik ama bir de tedavi kısmı var. İşte bu girişimsel burada devreye giriyor. Bu modaliteleri en başta ultrasonu, tomografiyi ve anjiyoyu kullanarak hem tanı yapıyoruz hem tedavi yapıyoruz. Yani o tanıyı ve tedaviyi birleştirince radyolojinin üzerine girişimseli de eklemiş oluyorsunuz. Girişimsel tabii neden girişimsel? Çünkü biz vücuda girebiliyoruz. Yani vücuda küçük bir kesiyle tam bir cerrahi değil ama işlem değil ama hastayı büyük cerrahi işlemlerden kurtaran küçük bir kesiyle birçok tedaviyi yapabilen bir bilim dalı. Tabii burada görüntülemeyi kullandığımız için radyolojinin bir dalı olarak çalışıyoruz. Hastalığın belki en başında sizin teşhisiniz çok önemli o zaman. Tabii. Şimdi tabii biz bir cerrah değiliz sonuçta. Ama bizim de yapabileceğimiz sınırlı. Ama biz bir cerrahiye ve dahiliye branşlara çok faydamız oluyor. Cerrahi öncesi yaptığımız işlemlerle cerrahinin etkisini arttırabiliyoruz. Cerrahi sonrası olan komplikasyonları azaltabiliyoruz. Onlara müdahale edebiliyoruz. O yüzden girişimsel radyoloji hem şeyle beraber teknolojinin gelişmesiyle kolaylaştırıcı bir hal alıyor. Siz gördüğünüzü yorumluyorsunuz aslında değil mi? Sizin alanınız bu. Tabii radyoloğum ben. Yani biz normalde tanı koyuyoruz. Yani girişimsel diye diyoruz. Girişimselde tedavi kısımlarımız var. Şimdi belki sohbetin ilerleyen... Şimdi onu soracağım zaten. Tanı ve tedavi yöntemleri bu alanda nelerdir diye. Şimdi girişimsel ikiye bölebiliriz. İki parçalı düşünebiliriz. Hem damar dışı müdahaleler, işlemler hem de vasküler dediğimiz damarsal işlemler. Biz de en çok yaptığımız, sonuçta biz radyolojide çalışıyoruz. Tanıya yönelik işlemler yapıyoruz. Ama tabii iğneyle biyopsiler yapıyoruz. En çok yaptığımız tanıya yönelik biyopsiler. Mesela neler yapıyoruz? Guatr hastalıkları mesela biliyorsunuz. Tiroidde nodüller çıkıyor. Onların tanı konması lazım. Ultrason eşliğinde görerek, oradaki nodülün içerisine girerek kötü huylu mu, iyi huylu mu örneklemesini yapıyoruz. Daha başka nerelerde biyopsiler yapıyoruz? Bayanların en çok korktuğu biliyorsunuz meme kanseri var. Meme kanserinin hem tanısında mamografi artı ultrason yapıldıktan sonra şüpheli bir alan görüldüğü zaman biz girişimsel radyoloji olarak devreye gidiyoruz. O gördüğümüz ultrasonda tespit ettiğimiz şüpheli alana biyopsiyle örnek alıp patolojiye incelemeye gönderiyoruz. Yani tanıda biyopsiyi çok sık yapıyoruz. Bir farkımız bizim ultrasonu iyi kullanmamız.
Bunun dışında meme hastalıkları dedik. Lenf düğümlerinde biliyorsunuz lenfoma hastalığı var. Lenf düğümlerinin hastalığı. Onlarla ilgili bir anormal büyüme, şişme olduğu zaman yine ultrasonda bakılıyor. Ve ultrason eşliğinde onların biyopsileri yapılabiliyor. Akciğer hakeza öyle. Hep ultrason dışında tomografiyi de kullanabiliyoruz. Akciğerde bir şüpheli bir şey görüldüğü zaman tomografi eşliğinde bu sefer akciğer biyopsisini yapıp hani bu kötü huylu mu, iyi huylu mu tanısını koyabiliyoruz. Siz koyuyorsunuz tanıyı, iyi mi kötü mü diye biyopsiye bakıp. Biz oradan örnek alıyoruz. Tabii Örnek patoloji bölümüne gidiyor. Patoloji inceliyor hücreleri, bakıyor. Bunlar kötü huylu hücreler özel boyalarla falan mikroskop altında inceleniyor. Patoloji tanısını konduğu zaman biz cerrahi öncesi adını koymuş oluyoruz. Çok aşamalı aslında Tabii o süreç tabii. o zaman. Bütün... Birçok doktor bir arada aslında. Aynen siz öyle. bir ekip halinde çalışıyorsunuz. Aynen öyle. İttifakla. Aynen öyle. Akciğerle öyle. Karaciğer hakeza gene karaciğer hastalıklarında hem böyle gene tümör oluşumları varsa onların biyopsilerini yapıyoruz. Bizim hani biyopsinin şeyi nedir? Karaciğer çok kanlanan bir organ. Yanlış yere iğnenizi batırırsanız kanatırsınız. Böyle bir riski var. O yüzden girişimsel burada ehemmiyeti şu. Ultrasonu iyi kullandığımız için zarar vermeden dikkatli bir şekilde doğru yerden alarak, çünkü orada çok damarlar var yani. Yani hocam biyopsi de bir insanın vücuduna zarar verebilir mi? Tabii ki. Biz yani ona çok dikkat etmemiz lazım. O riski minimal Vücuttan bir parça alınıyor çünkü, Karaciğerin içerisinden bir parça alacaksınız. Böbreğin içerisinden bir parça alacaksınız. Her zaman bir risk var. Yani her zaman dikkat etseniz de bu bir risk ama mümkün olduğunca ultrason eşliğinde damarlardan kaçınarak yaptığınız biyopsi efektif oluyor. Daha az komplikasyon. Organdan organa göre değişiyor mu biyopsideki tehlike Tabii oranı? ki. Tabii. Yüzeyel organlarda da mesela az önce memeden bahsettik. Meme biyopsileri daha kolaydır. Orada da dikkat edilecek hususlar var. Bazen çok derinde oluyor lezyon. Orada da tabii daha derin dokulara iğnenizin gitmemesi lazım. Bu bizim işte ultrasonla bu kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. O biyopsi süreçlerinde kişiler zaten narkoz alıyorlar ve biyopsinin farkında aslında şöyle, olmuyor, değil mi? Çoğunu lokal anesteziyle yapıyoruz. Bu bahsettiğim bütün biyopsileri lokal anesteziyle yapabiliriz. Tabii bazı hastaların konforu açısından isteyebilirler. Çok korkan hastalarımız olabilir. Onlarla sedasyonla hafif uyutarak. Oysa ki görülmüyor zaten, hissedilmiyor da lokal anestezi. Lokal anestezi tabii biraz ciltte şey yapar. Yanma yapar yani. Tabii. Ama o şeydir. Geçici bir şeydir. Çok az. Sonuçta hepimiz iğne olduk. İğnenin verdiği acı kadar. Ondan sonrasını hissetmez. Yani karaciğerden alınan parçayı hissetmez yani. Uyuştuktan sonra zaten hissetmiyor. Böyle bizim tanıya katkılarımız oluyor. Bu hem tümör değil mi o çıkan lezyonlar, onların tanısı, hem de mesela karaciğerle bahsetmiştik. Karaciğerin tedavisiyle, karaciğer hastalıklarının, hepatitin tedavisinde sağlıklı yani tümör olmayan karaciğerden de biyopsi yapabiliyoruz. Böbrek hastalıklarında da böyle oluyor. Böbrek hastalıklarının tedavisinden önce bazı böbrek hastalıklarında böbrek biyopsisi yapmak gerekiyor. Tabii bizim burada gene avantajımız görüntülemeyi çok iyi kullanarak az riskle hastadan örnekler alabiliyoruz. Başka neler yapıyoruz? Şimdi girişimsel hem damar kısmı var. O daha geniş. Ondan önce birkaç şey daha anlatayım. Onlar damar dışı başka şeyler de yapıyoruz. Mesela apseler oluyor. Hasta büyük bir ameliyat geçirmiş. İşte bağırsakları alınmış. Ama bir şekilde karın içerisinde apse ameliyattan sonra insanların başına gelebiliyor. Tekrar ameliyat etmek, tekrar bir kesi yapmak istemiyoruz. Yani burada biz devreye giriyoruz. Cerrahiye yardımımız oluyor. Biz ultrason eşliğinde, görüntüleme eşliğinde o apse olan yere gene dikkatli bir şekilde girip diğer dokulara zarar vermeden oradaki apseyi
cerrahati dışarı çıkartıyoruz. Hastayı ameliyattan kurtarıyoruz. Aynı zamanda kullanılacak antibiyotik durumunu da azaltmış oluyoruz. Dozlarını azaltmış oluyoruz. Çünkü apse içine antibiyotiğin nüfuz etmesi çok zor. Yani apse ya cerrahi Boş olarak... yere kullanılabilir diyorsunuz Tabii, o antibiyotikler. apse dışarı çıkartılmazsa ya cerrahi olarak çıkartılacak ya siz oraya küçük bir iğne göndereceksiniz ki onu biz yapıyoruz. Oradaki apseyi dışarı çıkartabiliyoruz. Bazen vücut boşluklarında sıvılar, yani apse dışında da sıvılar birikebiliyor. Mesela asit sıvısı diyoruz kronik karaciğer hastalıklarında. Karaciğerin yetmezliği yüzünden karın içerisinde asit dediğimiz sıvı birikiyor. Onu da gene dikkatli bir şekilde boşaltabiliyoruz. Bazı zatürrelerde gene akciğer zarları arasında, plevrada sıvı birikebiliyor. O zaman bu korona döneminde de bayağı işlevsel olmuştur. Zatürreye çeviren durumlar oluyordu çünkü. Tabii genelde koronanın sıvı toplanması olmadı. Hani pnömoni dediğimiz korona zatürrelerinde ama biz gene tanıda tomografi çok etkili oldu. Hem PCR testleri hem bu korona döneminde tomografiler o koronanın tutulumunu konusunda ön planda oldu. Hala da ön planda. O tomografi yani görüntüleme anlamında ama ben hani girişimsel anlamında bu gibi o plevradaki zar arasındaki sıvıları boşaltma anlamında gene ultrasonla, ultrason eşliğinde gene görerek sıvıyı boşaltabiliyoruz. Bu gibi damar dışı etkilerimiz oluyor. Damarsal konulara gireyim mi yoksa? Girelim hocam. Onun öncesinde şeyi sormak istiyorum. Burada nüks durumu oluyor mu peki mesela? Siz bir işlem yapıyorsunuz, alıyorsunuz, tekrar etme durumu nasıl Tabii oluyor? apselerde olabilir. Tekrar mesela apseye biz diren dediğimiz küçük bir borucuk koyuyoruz. Hani yavaş yavaş boşaltsın diye. O belli bir süre gözlüyoruz. Tabii o diren çekildikten sonra tekrarlayabilir. Ama genelde şey oluyor. Etkili oluyor. Şifa buluyor hasta. Tabii nüks bu gibi şeyler de olabilir. Tekrar sıvı toplanabilir. Az önce bahsettiğim zatürre sıvısı. Bunlar tekrar edebilir. Bu gibi durumlar olabiliyor. Evet. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Hastalık boyutuna geçmeden bu tedavi kısım radyolojiyle ilgili, girişimsel radyolojiyle ilgili tedaviler, ulaşılabilir tedaviler mi ülkemizde? Tabii şöyle, her yerde yok gerçekten. Güzel bir soru. Tabii radyoloji uzmanları arasında da hani çok fazla girişimselle ilgilenen doktorlar yok. O yüzden ama üniversite hastanelerinde daha çok bulabilirler, ulaşabilirler. Bu tıpın bir dalı gibi mi oluyor hocam? Radyolojinin bir alt dalı. Evet, işte bu bütün görüntüleme yöntemleri radyoloji. Radyoloji tanı bilimi. Tanı biliminin yanında bir de bizim böyle müdahaleler yaptığımız, girişim yaptığımız, adı da girişimsel radyoloji. Girişim yaptığımız, tedavi yaptığımız bir alt bölüm diyebiliriz. Ulaşılabilirlik hakkında ne diyordunuz? En son bazı yerlerde var. Tabii bazı üniversite yerlerde hastaneleri, ya büyük hastanelerde ulaşılabilir. Yani orada da şöyle hani bu sonuçta bir teknoloji bağımlı bir. Yani anjiyonuz varsa damara da müdahale edebilirsiniz ama ultrasonunuz varsa dediğim gibi işte biyopsiler yapabilirsiniz, işte apse boşaltabilirsiniz. Bu tamamen hastanenizin donanımına bağlı bir şey. Hem de tabii biraz da bu konuda uzmanlaşmak lazım. Tabii gelişiyor. Hani sayısı da artıyor, artmıyor değil. Ama büyük hastanelerde daha kolay erişilebilir. Peki hocam, o zaman biraz da şey kısmına geçelim şimdi. Damar hastalıkları kısmına geçelim. Evet. Nasıl kullanıyorsunuz girişimsel radyolojiyi? Girişimsel radyoloji şimdi damar dışı bir kısmını anlattık, damar dışı yöntemleri. Asıl damarla da ilgileniyoruz. Anjiyo, çünkü anjiyoyu kullanıyoruz. Ayak damarından tutun beyin damarlarına kadar müdahalelerimiz var. En sık şeker hastalarından bahsedebilirim. Şeker hastalarının ayak damarlarında çok problemler oluyor, tıkanıklıklar oluyor. İleri boyuttaki şeker hastalığı için şeker hastalığı çünkü bütün vücutta, bütün damarları etkileyen bir hastalık, bütün hücreleri etkileyen bir hastalık. Onlarda da damarsal tıkanıklıklar, darlıklar oluyor. Bir de şeye yatkınlar. En ufak bir işte ayakta bir küçük bir yara olsa
iyileşme, şeker hastalığı geciktiriyor. İyileşmeyi geciktiriyor. Bir yandan da damarları etkiliyor. Oraya iyileştirici maddeleri ulaştırmak lazım. Oraya kanlanmasını arttırmak lazım. Biz ne yapıyoruz? Burada devreye giriyoruz. Hastanın o işte yarası olan, ayak parmaklarında yarısı olan işte oraya öncesinde damarları açarak daha fazla kan gitmesini, iyileşmeyi hızlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen öyle ileri vakalar oluyor ki o gangrene dönüşüyor ve kesilmek. Hocam bacak kesiliyor, kol Tabii. kesiliyor. Şimdi biz burada bu seviye çok önemli. Yani siz mümkün olduğunca oraya işte bizim açımızda hani girişimselin burada katkısı o damarları mekanik olarak açarak anjiyo yöntemiyle damarın içerisine girip atar damarı oraları balonla stent dediğimiz işte bir takım maddelerle açarak o akışı sağlayıp o iyileşmeyi hızlandırmak, mümkün olduğunca o bazen kaçınılmaz olan o amputasyonun seviyesini mümkün olduğunca aşağıda tutmak. Yani Peki niye ayağa yükleniyor şeker hastalığında o damarla yaralar? ilgili aslında Damarla göze de ilgili. yükleniyor, böbreklere de yükleniyor. Yani damarın olduğu her yeri bozabiliyor. Organlar risk altında oluyor Tabii şeker olabilir. hastalığında. Tabii yani. aynen öyle. Yani en çok bu şeker hastalıklarındaki damarsal problemlere müdahale edebiliyoruz. Bunun dışında gene çok sigara içenlerde de şeker hastalığı yok ama çok sigara içenlerde de damar tıkanıklıkları oluyor. İnsanlar işte yürüdükçe ağrı hissetmeye başlıyorlar. 400-500 metre yürüyen insanlar işte 100 metrede oturup dinlenmek zorunda. Bacaklarda mı oluyor? Ağrı oluyor, ağrılar? evet. Kladikasyo dediğimiz bir hadise var. Öyle ileri oluyor ki bazen durduğu yerde de, oturduğu yerde bile artık ağrı hissediyor. Oradan sigaranın verdiği bir zarar. Tabii sigara bunda etkili. Tabii şeker hastalığı da onu söylemiştik. Şeker hastalığının dışında sigara da bu konuda insanlara bu etkiyi yapabiliyor. Atar damarlarla ilgili ana aort damarı ile ilgili mesela çok müdahalelerimiz oluyor. Ana aort damarı kalpten çıkıp organlara kanı Pompalıyor muydu? evet götüren en büyük atar damar. Onda da bazen böyle genişlemeler oluyor. Tansiyona bağlı genişlemeler. Anevrizma diyoruz. Onlara stent, gref stentler konabiliyor. Yani cerrahinin yardımıyla birlikte kalp damarcılarla beraber gidip... Tansiyon hocam direkt bu damar tıkanıklığı ya da damarları etkileyen bir şey mi? Tansiyonun azlığı ya da çokluğu. Şöyle aslında şu da var. Mesela böbrek damarındaki bir darlık da tansiyon oluşturabilir. Tansiyon da... Bir sonucu da olabilir yani. Tabii. Şimdi oraya geleyim. Madem öyle bir bahis açıldı. Normalde tansiyon tabii bütün damarları etkiliyor. Yani basınçlı bir şekilde kan dolanıyor. Ama aslında ki böbrek damarındaki bir darlık tansiyon sebebi olabiliyor. O burada da mesela tanısı işte radyoloji tarafından konulup Doppler'de, böbrek Doppler'inde ya da bir BT anjiyografide böbrekleri besleyen damarlarda bir darlık görüldüğü zaman bu sefer gene girişimsel devreye giriyor. Damarsal yönden giriyoruz anjiyo yöntemiyle. Böbrek damarına ulaşıyoruz. O böbrek damarındaki darlığı stentle açıyoruz ve hastalar iyileşebiliyor. Ama bu böbrek hastalıkları, tansiyon hastalıklarının çoğunluğu sebebi bilinmeyendir. Yani bu psikolojik olduğunu varsayabilir miyiz? %90 sebebi bilinmiyor. Bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz o konuyu. Ama hani böbrek damarlarındaki darlık da tansiyon sebebi olabiliyor. Olabilir. Peki hocam damar hastalıkları ile ilgili kısma devam edebiliriz ama bunu ikinci yarıda yapalım Tamam. dilerseniz. Tamam. Şimdi küçük bir aramız var çünkü. Efendim şimdi küçük bir araya giriyoruz. Hocam şimdi en son girişimsel radyolojilerde damar hastalıklarından bahsetmiştik. Bir de böbrek kısmı var. Siz böbrek kısmıyla da ilgileniyorsunuz. Evet, Orada nasıl kullanıyorsunuz bu alan? Nasıl Orada şöyle asıl günlük pratikte en çok yaptığımız iş böbrek hastalıklarında daha doğrusu böbrek yetmezliğine girmiş artık ilerlemiş diyaliz hastaları, diyaliz bağımlı hastalara biz fistül dediğimiz diyalize girmesi için gerekli açılmış damar atar damar toplar damar arasındaki bu bağlantıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Şimdi cerrahi olarak diyaliz hastaları diyalize girmeleri için bu atar damarla toplar damar arasında bir bağlantı yapılıyor. Buna fistül deniyor. Fistül. Evet.
Bu fistül açık kalması lazım ki haftada 3 kere falan bu fistül yardımıyla diyaliz makinesinde kanları temizleniyor diyaliz hastalarının. Biz zamanla bu daralıyor bu toplar damar, atar damar. Bir şekilde bunu açmak lazım. İşte biz damarın içerisine giriyoruz. Balonla onu açıyoruz. O sirkülasyonu, o hızı tekrar kazanıyor. Diğer türlü o hız belli bir hıza ulaşması lazım. Oradaki akışın, kan akışının. Eğer o hıza ulaşmazsa makinede fayda alamıyor. Biz mükerrer böyle bazen 6 ayda bir, senede bir böyle daralma gösteren fistülleri açıyoruz. Bazen fistül tamamen tıkanarak geliyor. Yani oradaki damar tıkanıyor. Ya tekrar fistül açılması lazım, tekrar bir cerrahi işlem yapılması lazım. Biz tabii bakıyoruz, değerlendiriyoruz. O tıkanık damarı uğraşarak anjiyo altında çoğunlukla açıyoruz. Açamadıklarımızda da diyalize girmesi için gerekli olan kateter dediğimiz büyük damarlardan gene ultrason ve anjiyo eşliğinde yerleştirdiğimiz borucuklarla bu hastalara günlük pratikte de çok sık bu yerleştiriyoruz bu kateterleri. Kateterle devam eden fistül olmayan hastalar da var. Onlarla da çok karşılaşıyoruz. Yani her hastaya fistül olmuyor. Damarlar çünkü ince damarları oluyor. Fistül şansı olmuyor. Ne yapacağız? Mecburen diyalize girecek. Onun için de bu bahsettiğim o kateter dediğimiz borucukları yerleştirmek hususunda ve onların açık kalması hususunda biz devreye giriyoruz. Kateter yerleştirdikten sonra belli bir süre sonra bazen vücut yabancı cismi algıladığı için onu bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. Üzerlerini yabancı cismin üzerini kapatmaya çalışıyor. Bu da tabii diyalizi zorlaştırıyor. Biz tekrar onu girip işte o kateteri değiştiriyoruz, balon yapıyoruz o damara. Bu şekilde diyaliz hastalarının ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Diyaliz süresini, diyalize girme şanslarını arttırmaya çalışıyoruz. Diyaliz hocam ömür boyu süren bir tedavi Tabii mi? şöyle, nakil şansı varsa bir böbrek nakli gerekir ama nakil şansı yoksa mecburen Nakilde her zaman tutmayabiliyor. Evet. Tutmuyor. Yani nakil şansı varsa çok iyi. Yoksa bir şekilde o diyalize sürekli girmesi lazım. Biz de bu çabayı gösteriyoruz elimizden geldiğince. Diyaliz sürecini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Tabii. Çünkü şimdi o dediğim gibi o damarların açık kalması lazım. Burada biz devreye giriyoruz yani. Orada girişimsel radyolojinin şeyi var. Cerrahiden farkı kesip biçme olmaması mı? Biz cerrah değiliz. Biz işte bir açılmış bir fistül olacak bizim için. Yani biz fistül açamayız. Açmıyorsunuz. Onlar kalp damar cerrahlarının, genel cerrahların işi. Biz genelde onlara zaten yardımcı bir branşız. Ameliyat öncesinde ya da ameliyat olmuş işte fistül açılmış ameliyatla biz onun açık kalmasını sağlayan onlara yardımcı bir branşız. Evet hocam. Şimdi böbrek hastalıklarını da konuştuk değil mi? Evet. Bir de beyin damarlarına yapılan müdahaleler var galiba. Beyin işte bu damar girişimselin damar müdahalelerinden bir diğeri de beyin damarları. Yani en üst düzey işler, beyin damarlarına yapılan işler. En başta şah damarında da darlıklar oluyor. Şah damarı dediğimiz beyine götüren ana damar. Oradaki darlıklara da gene girişimsel radyoloji anjiyo yöntemiyle girerek, oraya stent koyarak oradaki darlığı açabiliyor. Çünkü oradaki darlık zamanla hem beyine az kan gitmesi hem oradan pıhtı parçaları koparak yukarıya beyine besleyen damarları tıkayarak inme dediğimiz, felç dediğimiz sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden orayı stentle girişimsel radyoloji açıyor. Daha yukarı gittiğimiz zaman duymuşsunuzdur baloncuklar beyin damarları içerisinde tamamen kanamaya sebep olabilir. Ani bir kanamayla beyindeki damar baloncuklaşma yaptıysa hasta kaybedilebilir. Yine felç olabiliyor değil mi? Beyin kanamasından sonra. Kaybedilebilir. Yaşarsa o baloncuğun tekrar kanama riski var. Girişimsel radyoloji yöntemiyle incecik o damara gidiliyor. Onun içerisinde, baloncuğun içerisinde gene bir orayı tıkayacak madde yerleştiriliyor ve kanaması önlenebiliyor. Bunun dışında
Hocam çok özür dilerim. O baloncuğu siz önceden fark ediyorsunuz. Tabii. Daha bir kanama söz konusu değilken diyorsunuz İki değil şey mi siz? yani hem kanama söz konusu olmadan da fark edebilirsiniz. Kanadıktan sonra da fark edebilirsiniz. Yani beyin kanamasından sonra da gelebilir hastalar tabii. size. Beyin kanamasının bir çeşidi subaraknoid kanama diyoruz. Onlar da ya baloncuklar çok %80-90 baloncuk sebep oluyor. O hasta o şekilde gelebilir. Tabii hasta bilemiyor. Bu Tabii bilemez. baloncuk var mı yok mu Bilemeyiz. size Tabii, gelmeden tabii, bilmesi onu taramak mümkün lazım değil. ama o tabii herkese de uygulanacak bir şey değil. Belki bir baş ağrısı gibi bir takım semptomlar verebilir. Öyle kanamayla da gelebilir. Tamamen En sürpriz. uçta Hayat kadar sürprizi. kişiden kişiye göre değişiyor. Aynen öyle. Önceden yakalandıysa tabii gene cerrahiyle, beyin cerrahisiyle ortak bir karar almak lazım. Kimi beyin cerrahisi direkt ameliyat ediyor kimi baloncukları. Diğer onların da ulaşamayacağı bazı noktalar var. Onlarda da girişimsel radyoloji. O baloncukların içerisinde bu dediğim işte orayı kapatan özel maddeler var. Coil dediğimiz. Onları embolize ediyoruz. Orayı kapatıyoruz. Kanamasını önlemiş oluyoruz. Peki hocam mesela beyin kanaması geçirdi kişi işte felç kaldı kolu mesela. Ondan sonra sizin yapabileceğiniz ne oluyor kişi için? Ondan sonrası bize ait değil artık. Değil mi? Tabii. Ondan sonra fizik tedavi görecek. Fizik tedavinin ilgileneceği bir durum. Tabii öncesinde engellemek lazım. Yani şu var, şunu yapabiliriz. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Felç yani ani eğer ilk 6-8 saat içerisinde fark edildiyse bu pıhtı ana damarda, beynin ana damarları var. Oradan ilk 6-8 saat içerisinde o pıhtıyı çekip alabiliyoruz. Girişimsel Yani hala yöntemle. süreç içinde de olabiliyor Tabii, ama ilk o 6-8 8 saat Çünkü diyorsunuz. o pıhtı saat geçtikçe, saatler ilerledikçe Yerleşiyor mu? yerleşiyor ve sertleşiyor. İyice bir oraya yapışmaya başlıyor. 6-8 saat içerisinde hatta yabancılar şey diyor, time is brain diyorlar. Zaman beyindir. Yani o zamanı eğer çok dramatik hastayı kendine geliyor. Konuşamayan, işte bir tarafı tutuk şekilde hastaneye başvuran hasta girişimsel ünitesinde anjiyo sırasında eğer başarılı bir şekilde o pıhtı alındıysa bir ameliyat da değil bu, sadece bir anjiyo, yani kasıktan anjiyo yöntemiyle damara girip yukarıya beyine ulaşıp oradaki damarın içerisinden pıhtıyı dışarı çıkartabilirseniz hastayı felçten kurtarmış olursunuz. Aslında çok... Siz şimdi anjiyo diye bahsediyorsunuz ya, mesela ben bunu tabii kulak dolgunluğundan biliyorum. Anjiyo deyince hep kalp ameliyatı doğru. olarak biliriz biz kalp bunu. dışındaki... Ama kalp dışındakiler için mi Evet, diyorsunuz? kardiyologların işi. Kalp dışındaki bütün damarlara müdahale edebiliriz. Aydınlandık şu anda. Evet. Benimle beraber aydınlanan var Evet, mı onu bilmiyorum. Hep kalp söyleyecektim. ameliyatı olarak Evet, biliriz. Çünkü genelde biz. yani söyleyecektim onu. Anjiyo denince işte kalp anjiyosu. Ama aslında anjiyo bütün damarların görüntüleme yöntemi. Bu bir yöntemin adı aslında. Tabii anjiyo yöntemi ama kalp anjiyosunu tabii kardiyologlar yapıyor. Onun dışındaki bütün damarlara, atar damar, toplar damar müdahale edebiliyoruz biz. O da çok büyük bir ameliyat. Hani duyduğumuzda da böyle. Yok, aslında şöyle. Değil O da mi? anjiyo. Ya o da kasıktan ya da Anjiyonun bir koldan türü yine giriyorlar. o da. Tabii. Ameliyat meselesi artık kalp damar cerrahisi devreye giriyor. O bypass. Yani Bypass. onların da açamadığı damarlar oluyor, açamayacağı damarlar oluyor. Artık Yani anjiyo kısmında bir ameliyat söz konusu değil mi? değil. Anjiyo da ameliyat değil. Aynı Ya bizim sizin alanınız anjiyo zaten. ya bizim ve kardiyoloji. Kardiyoloji, Yani kardiyolojiye kalp damarına müdahale edilecekse kardiyoloji yapıyor. O minimal bir şey. Yani az bir şey. Büyük bir cerrahi değil yani. O kalbin açılıp kalbin üzerindeki o damarlar değiştirilmesi o ayrı. O bypass'a giriyor artık. O daha ileri boyut. boyutu. Cerrahi boyut Mecbur, dediğiniz boyut. tabii orada artık kardiyolojide tedavi edemeyeceği darlık varsa mecburen hasta bypass'a gidebilir. Ama siz kalp kısmıyla Biz ilgilenmiyorsunuz. bir işin. ilgilenmiyoruz. Kalp dışındaki damarlara, Kalp dışındaki beyin damarlara. dahil, topuktan beyine kadar bütün damarlara müdahale edebiliriz. Evet. Çoğu zaman açıyoruz damarları. Bazen de kapatmak zorunda kalıyoruz. Nasıl yani? Açıyorsunuz. Evet. Şimdi biz hep açmayı işte düşündük değil mi? Hep işte o pıhtı attı ya da ne bileyim şeker hastalıklarında darlık vardı. Bazen de hasta kanaması var. Mesela bağırsaklarından bir damarından kanaması var. Ulaşılamıyor. Onu giriyoruz. Bağırsak damarına ulaşıyoruz. Oradaki kanamayı durdurucu küçük parçacıklarla Kapatıyorsunuz tabii yani. kapatabiliyoruz. Her zaman açmıyoruz diyorsunuz. Her zaman açmıyoruz. Yani
Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu sefer de o damarı kapatmak gerekiyor. Çünkü hasta kan kaybediyor. Bağırsaklardan kan kaybediyor. O şekilde ya da bir kaza geçirmiştir. Bir şekilde bir organ yaralanması olmuştur. Hani o damarın ulaşılması cerrahi olarak sıkıntılıdır. Onu kapatabiliyoruz. Cerrahi öncesi de bazen çok böyle kanlanan, ameliyatta çok kanaması beklenen tümör tarzı şeyler var. Mesela boyun şah damarına oturan glomus dediğimiz bir tümör var. Mesela o KBB ameliyat edecek. Öncesinde biz onun damarını, besleyen damarını embolize ediyoruz. Dediğimiz parçacıklarla tıkıyoruz. Ameliyat daha az kanla, kansız bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Cerrahide böyle bir faydamız oluyor. Evet. Daha konforlu oluyor. Direkt hastalar size gelmiyor ama yani doktora Tabii. gidiyor, doktoru yönlendirmesiyle Tabii siz görüyorsunuz. Aynen öyle. Onlar diyor ki Tam işte, bir bağlantı noktasısınız. aynen öyle. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz yani. KBB diyor ki işte ben ameliyat edeceğim bu hastayı. Kanayabilir, çok fazla kanayabilir. Onu çıkartmadan önce anjiyo yöntemiyle embolize eder misiniz? Biz de ediyoruz. Ameliyatı daha kolay yapılabiliyor. Son zamanlarda bu tıkanma meselesine de eklendi. Yani mesela prostat, bazı insanlar ameliyat olmak istemiyor. Prostatı büyük. Herhangi bir tümör şeyi yok. Araştırılmış. Ameliyattan korkan insanlar oluyor. Şunu yapabiliyoruz. Prostatı besleyen artere yine anjiyo yöntemiyle gidip o besleyici damarını gene dediğimiz gibi o küçük parçacıklarla damarı tıkayacak şekilde damarı tıkayıp prostatın daha küçülmesini sağlıyoruz. Bu aynı zamanda şeyde de oluyor. Rahim miyomlarında. Bu da son zamanlarda yapılan şeyler. Hani gene hasta ameliyat olmak istemiyor, miyom korkuyor bir şekilde. Biz gene o besleyici damarını bulup onu tıkayıp miyomun küçülmesini sağlayabiliriz. Hocam genelde iyi huyluysa, gerçi karıştırmış da olabilirim, o miyom mu bilmiyorum, bezecik mi diyorlar. Onlar iyi huylu olunca bazen ameliyat ya da işte bir müdahale olmasa da olur diyebiliyor Olabiliyor. doktorlar. Olabiliyor ama bazen hani onunla çok büyük yaşayabilirsiniz diyor, büyüse bile. Doğru. Küçükler öyle ama öyle bir yerde oluyor ki bazen çok kanama oluyor. O yani çok büyük oluyor, çok kanaması oluyor hastanın. Onlar da zaten kadın doğumcular. Gerekirse onların ameliyat olmasını öneriyorlar ama bazen işte hasta ameliyattan korkuyor yani. Ne yapsanız korkuyor ama bir yandan da işte anemisi gelişiyor. Ne yapacaksınız? Embolize ediyoruz. Damarı besleyen, o direkt miyomu besleyen yere gidip yani seçerek o damarı onun içerisine o parçacıkları koyuyoruz ve embolize ediyoruz. Peki bu yaptığınız genel olarak girişimsel radyolojideki tedavilerin bir yan etkisi oluyor mu hasta için? Yani yan etkisi Yok. çok beklemiyoruz yani. Hani işleme bağlı ağrı olabilir. Hani bir takım sonrasında. Yani komplikasyonları olabiliyor mu ya da diyelim? Yani tabii çok bunu böyle vaka düşünmek lazım ama yani tabii komplikasyonlar, o bahsettiğim beyin çok hassas yani. Siz müdahale ederken o baloncuğu, hiç kanamamış bir baloncuğu kanatabilirsiniz. Böyle bir komplikasyon olabilir. Ya da o şah damarına bir stent koyarken bir parça yukarıya beyni atabilir. Kaldı ki biz onun önlemini de almaya çalışıyoruz. Yukarıya küçük bir şemsiye koyuyoruz, damar şemsiyesi. Stenti koyarken, şah damarındaki o darlığı açmaya çalışırken kopan herhangi bir pıhtı parçası yukarıya gitmesin diye o şemsiyeyi koyuyoruz. Stenti koyduktan sonra o şemsiyeyi çıkartıyoruz yine damardan. Bu şekilde ama tabii komplikasyon olabilir çok tabii. Çok detay bir işiniz ya var. Detay İnanılmaz bir detay çalışmanız gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hocam biraz da varisten bahsetsek. Varis gibi rahatsızlıklarda nasıl? Tabii şimdi atar damarlarla genelde konuştuk. Yani toplar damara da müdahalelerimiz var. Mesela bu varis biliyorsunuz toplar damar hastalığı. Bu bacaklarda varisler gelişiyor. Onlara da müdahale edebiliriz gene girişimsel yöntemle. O varise sebep olan ana bir damar var, yüzeyde bacağın yüzeyinde seyreden. Onun içerisine girip etrafını bir koruyucu bir serum vererek
radyo frekansla ya da işte lazerle yakıyoruz. O damarı tamamen yakıyoruz. O damar küçülüyor, pıhtılaşıyor. Ona akan o varis damarları da pıhtılaşmaya başlıyor. Vücut onu 3-5 ay içerisinde tamamen temizliyor. Böyle bir yöntem de var. Tabii cerrahi de var. Hani tamamen cerrahla karar verdiğimiz bir şey. Hani ben bunu ameliyat edeyim. Bazıları çok büyük oluyor. Hani o bizim yöntemimizde kapanacak gibi olmuyor. Onu cerrah alıyor. Son çare sanırım o cerrah. O cerrahi. Şu anda öyle. Yani şu anda şu teknolojik gelişmelerde evet şu anda genelde o son çareden önce hani biz yapabiliyorsak genelde bizim yaptığımız yöntemlerle varis tedavisi yapabiliyoruz. Peki hocam bir de kanserden bahsedelim Evet, madem. evet. Zaten programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet, Hani, kanser tedavilerinde nasıl oluyor de kanserde? kanser tedavilerinde de biz varız. Şöyle varız. İlk başta en baştan mesela kemoterapi alacak hasta. Hani bu diyaliz için bahsetmiştim, kateter takıyoruz diye. Ona benzer bir yöntemle kemoterapi alacak bir hastanın rahat kemoterapi alması için port dediğimiz bir alet var. Onu çünkü damarlar kanser hastalarında çok sağlıklı olmuyor. İnce damar, sürekli kemoterapi alacak hasta, damarları yıpranıyor. Genelde onkolojide port dediğimiz bir alet var. Onu mesela biz yine ultrason eşliğinde damara girerek işte yerleştiriyoruz. Bu bir yanı. Biz primer tedavide de kanser tedavisinde de varız. Nerede varız? Mesela karaciğer. Karaciğerin tümörü. HCC dediğimiz karaciğerin tek veya bir iki tane odak şeklinde tümörlerini direkt gene ultrason eşliğinde o gördüğümüz karaciğerdeki o tümörün içerisine o RF iğnesini yerleştirdiğimiz, radyo frekans gönderebildiğimiz, orayı ısıtarak öldüren RF iğnesini yerleştirerek tedavisini yapabiliyoruz. Bazen de çok sayıda oluyor karaciğerde. Çok sayıda tümör oluyor. Hani hasta hem o porttan dediğimiz kemoterapi alıyor. Bazen de biz direkt karaciğerin damarına giriyoruz. Atar damarına. Bu sonuçta oradan gelen o tümörler o damarlardan besleniyor. O beslenen damarın içerisine gene embolizasyon demiştim. Tıkayıcı ve kemoterapi ajanları verebilip o tümörlerin küçülmesini sağlayabiliyoruz. Kemik tümörlerinde de belli tümörlerde çalışabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani bütün tümörlerde değil. Mümkün değil. Keşke öyle olsaydı. Yani, Keşke. Evet. Öyle bir şansımız olsaydı. Bu kemik tümörlerinde de bir osteoid osteom dediğimiz küçük böyle çok ağrı olur, gece ağrıları olur. İşte hasta aspirinle falan kendine işte aspirin iyi gelir falan. O da böyle onun yakılması gerekir yani. O da tomografi eşliğinde. Oradaki kemik tümörü küçük bir noktası vardır onun. Onu yakarak iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Evet. Peki hocam şimdi bu tümör dediğimizde kötü huylu olduğunda biz kanserden söz ediyoruz Kanserler değil mi? kötü huylular. Sizin için fark ediyor mu iyi huylu kötü huylu çalışmak? Yani kanserde çalışmamış oluyorsunuz iyi huylu çalışırsanız. Şöyle yani hani az önce mesela miyom dedik onlar iyi huylu aslında. İyi huylu oluyor. Ama ne yapıyor? Kanatıyor. Hani küçüklere dokunmasak da olur. Sonra yaşla beraber onlar küçülüyor ama işte büyük olanlar. Onun dışında iyi huylu dediğimiz gene mesela guatır'ı unuttuk. Guatır'la ilgili. Şimdi hepsi kötü huylu değil. Ama hem guatır'ın da çok büyük nodüller evet, oluyor bazen. Evet. Şimdi gene onlar da son yıllarda çok revaçta. Hasta ameliyat olmak istemiyor, korkuyor. Çok büyük şey. Onun da içerisine giriyoruz. Gene bu iğneyle. Onun yakıcı işte birkaç noktasına ulaşarak belli bir süre hastayı tabii sedasyonla uyutuyoruz. Onun küçülmesini sağlayabiliyoruz. Bu da son yıllarda yapılan bir yöntem. Kanser tedavileri için benim anladığım şu, kemoterapi sürecinde oluşabilecek yan etkileri mi azaltmış oluyorsunuz damarlardaki? Kemoterapiyi direkt şimdi kemoterapi şudur yani ana damardan değil toplar damardan veriliyor. Yani normal vücutta dolaşıyor, bütün vücuda gidiyor. Yani ayırt etmiyor kemoterapi. Bütün vücut alıyor onu. Tabii ama siz ne yapıyorsunuz? Direkt giriyorsunuz. Sadece tümörü besleyen damara
girip o kemoterapik ajanları verebiliyorsunuz. Damarı kapatabiliyorsunuz, beslenmesini bozabiliyorsunuz. Bu gibi yöntemler yapabiliyorsunuz. Yan etkisinden ziyade hani biz tedavilere katkılar sağlıyoruz. Prime tedavi edebiliyorsak ediyoruz. Mesela karaciğerde bahsettim. Tek bir lezyon var. Hani hasta cerrahi olup karaciğerin bir kısmını almaktansa siz oraya iğne yerleştirip tam hedefe o şeyi yakarsanız hasta tedavi olabiliyor. Direkt şeyden kurtuluyor yani. Kanser tedavisinde kemoterapinin yapılmadığı durumlarda etkiniz oluyor mu peki? Böyle bir durum oluyor mu ya da? Yani şöyle hani az önce dedim cerrahiden kurtarmış olursunuz hastayı. Hani kemoterapinin etkinliğini arttıracak şeyler yapmış olursunuz. Yani tamamen kemoterapiden kurtarır çok iddialı olur o. Hani iddialı olduğumuz şey o karaciğer tümörlerinde özellikle karaciğer tümörlerinin karaciğerin kendi tümörlerinde direkt orayı yakarak tedavi edebilirsiniz yani. Nüks durumlarına da aslında azaltmış takiplerde oluyorsunuz aslında değil mi? Takipte nüksedebilir. Bazen şöyle oluyor. Hasta daha önceden cerrahi geçirmiş, ameliyat olmuş. Tekrar nüksediyor mesela. Kolon kanseri karaciğere sirayet etmiş. Ameliyat olmuş, kurtulmuş. 3-5 yıl sonra geliyor tekrar karaciğerde bir odak var. Şimdi tekrar o hastayı ameliyattansa siz o nüksü gene dediğim yöntemle girip yakarak tedavi edebilirsiniz. Böyle bir katkılarımız var. Böyle de bir katkınız var. Evet. Evet. Peki hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Toparlamak isterseniz özellikle söylemek istediğiniz şeyler var mı bu alanla ilgili? İnsanlar topluma dair bir şeyler söyleyebilir miyiz? Ya şöyle hani siz de belki ilk defa duymuştunuz. Ben ilk defa duydum. İnsanlar şimdi de az çok böyle bir yöntem var. Hani ameliyatsız bir çözüm. Hani daha az kesi yani cerrahi kesilerden kurtulabilecek bir yöntem var mı sorusunun cevabında hani girişimsel radyolojiyi bulabilirler. Tabii seçili vakalarda. Daha konforlu, daha hızlı. Taburculuk daha hızlı oluyor. Hani sonuçta cerrahiden tekrar iyileşmek kolay değil. Yani sonuçta ama mecbursanız tabii cerrahi olacak. Bizim orada katkılarımız varsa onları yapıyoruz. Ya da cerrahi sonrası olan komplikasyonları kurtarmaya çalışıyoruz. Sonrasında da varsınız, öncesinde de varsınız. Evet, dediğim gibi seçili vakalarda hani bu şekilde hem dahiliye branşlara hem cerrahi özellikle branşlara. ameliyattan korkan kişiler için ameliyata bir alternatif varsa siz oradasınız. İşte hani o çok da iddialı konuşmak istemiyorum ama hani belli alanlarda varsınız. Belli seçili hastalarda hasta ameliyat olmak istemiyor. İşte dedik rahimle ilgili, rahim uğurlarıyla, miyomlarıyla ilgili dedik, prostatla ilgili dedik, guatırla ilgili dedik. Bu gibi yöntemler var. Hani insanlar da girişimsel radyolojinin farkındalık olsun isterim. Evet. Araştırsınlar. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa girişimsel radyolojinin yapabilecekleri konusunda doktorlarına danışabilirler. Peki hocam, güzel bir farkındalık oldu bu program Çok bizim teşekkür için. ederim. İnşallah herkese de şifa dilekleri İnşallah. dilemiş olalım. Evet. Böylece çok teşekkür ederim Çok sağ olun. geldiğiniz için. Çok Ayaklarınıza sağ olun. sağlık. Selam. Çok teşekkürler. Evet efendim, insanlık halinin bugün de sonuna geldik. Haftaya yine sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.